İsrail ordusu Haniye'nin ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı Deyfi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas da bu iddiayı yalanlıyor. Şimdi iki taraftan farklı açıklamalar geliyor İrfan Hocam. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Hamas'a yönelik psikolojik bir baskı mı? Yoksa farklı bir durum mu söz konusu? Ölüp ölmediğiyle alakalı bir adeta bilmece durumu söz konusu. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, savaş sadece cephede devam etmiyor. Bugünkü modern savaşlar hibrit savaş karakteri taşıyor. Bir taraftan işte psikolojik savaş, öbür taraftan kitle iletişim kanalları yoluyla, medya bombardımanı yoluyla böyle yorumlanmış, belli bakış açısını öne çıkaran haberlerle psikolojik savaş boyutuyla da devam ediyor. Şimdi İsrail'in mevcut koşullarda yaptığı şudur. Ateşkes tam olgunlaşmış iken Mayıs'tan beri bunu reddediyorlar. 31 Mayıs'ta Joe Biden ilave bir baskı kurmak için tarafların arabulucular kanalıyla 3 aşamadan oluşan 6 haftalık ateşkes uzlaşısını Joe Biden deklare etti. O da yeterli olmadı. Güvenlik Konseyi kararı çıkarıldı. Ve Netanyahu bir türlü uzlaşıya, bir ateşkese yaklaşmıyor. Savaşı tırmandırmaya çalışıyor. İşte bunun yeni bir versiyonu olarak da hedefe Lübnan'ı yerleştirdi. Bir ay önce tanklar Lübnan'a hareket etti. Lübnan'a operasyon başlatıyoruz. Blöf çıktı. Arkasından Golan Tepelerine kendileri bir hava unsuruyla saldırı tertiplediler. Lübnan'daki İsrail karşıtı yekpare duruşu bozmayı amaçladılar. Ve buradan ikinci bir hedef olarak da İran'a bir hava saldırısı. Yani topyekun savaş değil ama İran'ın uranyum faaliyetlerini yürüttüğü merkeze bir hava saldırısı kurgulandı. Bunlara paralel olarak önce Beyrut'ta Hizbullah'ın işte 2 numarasını katlettiler. Arkasından da İsmail Haniye esrarengiz biçimde yeni Cumhurbaşkanı'nın Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreninin ardından devlet konuk evinde katledildi. Şimdi verilen mesaj şu. Yani İsrail bundan sonra kendisine karşı saldırı tertipleyen Hamas'ın üst yöneticilerini elimine etme kararlılığı içerisinde bir psikolojik üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Aslında Gazze Savaşı'nda başarısız oldular. 360 kilometre karede savaş öncesinde açıkladıkları hedeflerin hiçbirine ulaşamadılar. Fakat bu başarısızlığı telafi etmek için önce hedefe Lübnan'ı koydular. Şimdi de İran üzerinde bir kesif bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Tabii ki Netanyahu çılgın bir şey yapıyor. Yani cehennemin kapılarını araladığının farkında mı? Ben pek farkında olduğu kanaatinde değilim. Batı nasıl olsa beni destekler diye düşünüyor. Şu ana kadar Gazze operasyonunun maliyeti 76 milyar dolar. Mali boyutu, ekonomiye boyutu. Yani bana silah, teçhizat, cephane, her türlü malzemeyi veren ABD, babam herhalde bu finansman desteğini de sağlar diye düşünüyor. Ülke içerisinde bir güven bunalımı ortaya çıkmış. Yenilmez, asla böyle başarısız olmaz şeklinde kabul edilen İsrail ordusunun bir kağıttan kaplan olduğu ortaya çıktı ve askerlik yapacak kişileri cepheye sevk etmekte zorlanıyorlar. Gazze Savaşı patlak verdiğinden bu zamana kadar 400 ila 500 bin kişi çifte vatandaş olanlar İsrail'i terk ettiler. Çünkü bir şekilde gece yattığınızda işte diyelim ki bir kentte işte başkent Tel Aviv'de, evet, Kudüs'te yahut da Elyat Limanı'nda acaba sabahleyin kalkabilecek misiniz? Başınıza bir füze gelecek mi? Bu füze Hizbullah'ın füzesi mi olacak? Ensarullah Harekatı'nın füzesi mi? İran'dan gönderilen füze mi? Yani bir türlü eski güven duyulan istikrarlı yapıyı kuramıyorlar. Durum böyleyken Netanyahu cehennemin kapılarını araladı. Yani şu anlamda diyorum. Herhalde hepimiz gördük. Netanyahu da biliyor. Hizbullah eski Hizbullah değil. Şu ana kadar sadece böyle İsrail-Lübnan sınırında sınırlı ölçüde
füze saldırısı ve İsrail'in hava bombardımanı ile bu iş tolere edildi. İran aslında Hizbullah'ı topyekün total bir saldırıdan alıkoyan aktör İran. Çünkü İran burada İsrail'e karşı böyle yatıştırma politikası izliyor. Appeasement policy izliyor. Yani neden böyle bir politika izliyor? Çünkü çatışmaya girmek istemiyor. Ülke içerisinde sıkıntıları var. Böyle meşruiyet sorunları var. Halkıyla sorunları var. Bunu seçimde gördük. Birinci tura %39, ikinci tura işte bir 10 puan daha yukarı katıldı ama hala demokratik meşruiyetin altında. Bir de İran çatışmaya şu andan yani bu saldırıdan sonra bile katılmakta çekincelidir. Yani katılmak istemeyecektir. Çünkü İran'ın kendisini dokunulmaz hale getirecek bir projeyi sürdürme kararlılığında olduğunu görüyoruz. Yani İran direkt bir cevap vermeyecektir. Vekilleri üzerinden mi yanıt verecektir? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani vekillerini de aslında kontrol ediyor. Yani şu ana kadar mesela topyekün total bir saldırı yaptıkları takdirde İsrail'in özellikle Hizbullah her türlü komuta kontrol merkezlerini, işte tersanelerini, limanlarını, cephaneliklerini vurabilecek, hava unsurlarıyla vurabilecek yeteneğe sahip olduklarını çektikleri videoyla gösterdiler. Ve bunu yapabiliriz. Öte taraftan 2200 kilometreden Husiler her türlü yokluk içerisinde bir kararlılık gösteriyorlar. İran'ın kendisi bu unsurları, vekil unsurları, direniş cephesini şu ana kadar kontrol altında tutuyor. Yani acaba Netanyahu böyle topyekün bir saldırı ile karşı karşıya kalma ihtimalini düşündü de Batı'nın, ABD'nin desteğine mi güvendi? Buradan tabii ki yani İran'ın vereceği cevaba bağlı olarak şekillenecek. Buradan bir topyekün savaş senaryosu falan çıkmaz. Yine İran benim kanaatıma göre burada yatıştırma politikasını bir tık yükleterek devam edecek. Bir kademe daha ileri taşıyacak ve tahminime göre, benim öngörüme göre yani misliyle mukabele yahut da muadil mukabele, yani İsrail'in üst düzey bir siyasi liderine yahut da askeri liderine suikast yapmak suretiyle bu yatıştırma politikasını sürdürecek. Fakat evet. Temel hedefi de İran'ın atom faaliyetine hız kazandırma. Çünkü uranyum zenginleştirmesinin atom bombasına dönüşmesine ne kadar süre kaldı bunu bilmiyoruz. Demek ki İran'ın hassasiyet gösterdiği iki nokta: bir, işte uranyum zenginleştirmesi; iki, ülke içerisinde böyle halkın rejimle arasındaki makasın açılması. Bundan mütevellit çatışmayı daha ileriki bir zamana doğru erteleme çabası içerisinde. Fakat yine de sert açıklamalar yapacaklar. Bir kademe daha, belki biraz daha İran'a, İsrail'e yönelik vekil kuvvetleri kanalıyla saldırıların seviyesinde yükselme olabilir. Peki Sayın Selvi, siz de notlarınızı aldım, görüyorum. Hem o notlarınıza dair detayları alalım hem de yani İran buna nasıl karşılık verecek, aslında bu da çok fazla konuşuluyor. Yani vekilleri üzerinden mi yoksa direkt bir karşılık mı verecektir? İşte İrfan Hocam dedi ki yatıştırma politikasına devam edecektir dedi. Şimdi bu suikastin yapılmasına Tahran'ın tercih edilme sebebi de ne olabilir? Pek çok da iddia var tabii beraberinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Fulya Hanım, bir öncelikli olarak 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü operasyonlarda yeni bir konsepte geçildiği ortaya çıkıyor. Bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Soğukkanlı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Burada yeni bir stratejiyle karşı karşıyayız. O nedir? Şimdiye kadar Gazze'de oradaki kitleyi çocuk demeden, kadın demeden 40 bine yakın insanı katletti. Fakat şimdi geldiğimiz noktada Hamas'ın askeri ve siyasi liderlerine, Hizbullah'ın askeri ve siyasi liderlerine suikast başladı. Şimdi bu hatırlarsanız savaşın iş... Ve bunu 7 saat içerisindeki suikastı görüyoruz. Evet, aynı gece bir Beyrut'u vurdu, bir Tahran'ı vurdu. Evet. Ve şimdi doğrulamadı, Hamas doğrulamadı Deyfi suikastini. Ama inşallah gerçek olmaz, ama gerçek olduğu yönünde bende bilgiler var. Yarın doğrulanabilir.
şunu ifade etmek istiyorum. Bir yandan hala Gazze operasyonunu sürdürüyor ama diğer taraftan da lider seviyesinde askeri ve siyasi liderlere yönelik suikastler düzenleniyor. Bu yeni bir konsepte geçtiğini gösteriyor. Bu nereden geliyor? Hatırlarsanız savaşın ilk başlarında Biden dedi ki ben size bu konularda deneyimli bir generalimi göndereceğim. Evet. Felluce kasabını gönderdi, bir kor generali gönderdi. O kor generali geldiğinde dedi ki biz bu Felluce'de bu hatayı yaptık. Kitleyi orada imha ettik. Siz bu yanlışı yapmayın. Doğrudan noktasal hedeflere, yani lider düzeyindeki noktasal hedeflere yönelin dedi. İsrail bunu o dönem kabul etmedi. Ama geldiğimiz noktada İsrail belli ki bir sahada bir alan savaşını tercih etmiş. Ama bir noktaya geldiğinde artık ikinci aşamaya geçmiş durumda. İsrail bunu geçmişte aslında yapmıştı Mossad. Hatırlarsanız Münih olimpiyatlarını basıp İsrailli sporcular rehin alan Kara Eylül örgütü üyelerine yönelik yapmıştı. Onları bulundukları yerde tespit edip suikaste imha etmiş ya da yakalayıp getirmişlerdi. Ama uzun süredir İsrail Mossad bunu yapmıyordu. Yeni bir konsepte geçti, bunu yaptı. Geldiğimiz noktada İrfan Hocam'ın İran'la ilgili değerlendirmelerine katılıyorum. İran doğrudan savaşa girmez. Irak Savaşı'ndan bu yana vekil unsurlarıyla bu mücadeleyi sürdürür. Vekil unsurları ne biliyorsunuz, en önde olan Hizbullah ve Husiler. Ama onun gerisinde de Haçlı Şabi'ye kadar varan vekil unsurları var. Ben İran'ın burada doğrudan savaşa gireceğini düşünmüyorum ama İran'ın çok ciddi bir kapasite sorunu var. Bakın Kasım Süleymani'den bu yana yeminler ediliyor. İntikamını alacağız diyor. Çok daha ağır darbeler yiyorlar. İşte o Kum'daki meşhur camiye bayrak asılıyor, savaş bayrağı, yeminler ediliyor. Fakat üst üste darbeler yiyor. Bakın İsmail Haniye İran'da devrim muhafızlarına ait güvenli evdeyken suikaste maruz kaldı. İran'ın Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşürülmesindeki karanlık noktalar aydınlatılamadı. İran'ın nükleer fizikçilerine Tahran'da suikast düzenlendi. Peki mesela hani suikastin ayrıntılarını biz tam olarak sizce öğrenebilecek miyiz günün birinde? Öğrenemeyeceğiz ama şu var, öğrenemedikçe de bu karanlık bir top gibi büyüyerek devam edecek. Şimdi önce denildi ki İran dışından atılan füzeyle vuruldu ama radar izlerinin ve uydu izlerinin incelenmesine İran izin vermedi. O zaman denildi ki İran içinden kalkan dronlar vurdu. Onlarla ilgili de bir netlik yok. Şimdi bombanın içeriye önceden yerleştirildiği iddiası ortaya atıldı. İran'da suskun. Fulya Hanım dikkat ederseniz İsrail'de suskun. Bu suskunluk kuşkuları daha artırıyor. Amerika üzerinden İsrail bir istihbarat haber servisi zafiyeti yapıyor. var mesela, bu da onunla alakalı çok. Bir güvenlik zafiyeti var. İran'ın içerisindeki farklı odakların İsrail istihbaratıyla bir ortak çalışma neticesinde bu suikasti gerçekleştirdi. Böyle iddialar, yorumlar da var mesela. Fulya Hanım, bunlar yaban atılacak yorumlar değil. Netice itibariyle İran'ın misafiri olan ve dünyada en sıkı korunması gereken birisi ve İran'ın korunaklı yerlerinde, devrim muhafızlarının olduğu bir yerde vuruluyor ve bunun biraz ilerisinde de Hamenei'nin ofisi var. Yani Haniye'yi orada vuran İran Cumhurbaşkanı Hamene'yi de ofisinde vurabilir. Böylesine tehlikeli bir noktada. Bakın burada istihbarat zaafı var. Belli ki içeriden bir sızıntı olmuş. Neden? Çünkü oraya önceden bomba yerleştirilse de orada İsmail Haniye'nin kalacağı nereden biliniyor? İsmail Haniye'nin oraya geleceğini belli ki bilen birileri o bombayı yerleştirmiş. İkincisi, onun aynı binanın üst katında İslami Cihat'ın genel sekreteri var. Ama ona hiçbir şey olmuyor. Yani korumak istediklerini korunabiliyor. Suikaste maruz kalması istenenler suikaste maruz kalabiliyor. Güvenlik açıkları var ama ondan da çok daha önemli olan şu var. İran der ki benim güvenliğim Beyrut'tan, Şam'dan ve Bağdat'tan başlar. Aslında İran'ın güvenliği Tahran'dan bile başlamıyor. Tahran bile İran açısından güvenli değil. Çünkü üst üste... Bu suikast o zaman İran'a yönelik de kuvvetli mesajlar barındırıyor, tehditler çok barındırıyor. Kuvvetli tehditler barındırıyor. İran'ın
bu CIA destekli olmadan tek başına Mossad'ın yapabileceği bir operasyon değil. Dünyanın en önemli istihbarat servisleri dayanışma içerisinde ancak bunu yapabilirler. Ama mutlaka içeriden, İran içinden, İran istihbaratından, devrim muhafızlarından ya da devşirildikleri elemanlardan destek almışlardır. Çünkü siz biliyor musunuz İsmail Haniye'nin hangi odada kalacağını, saat kaçta oraya gideceğini? Çünkü bugün... Kaçta odanın içerisinde bulunduğu... Tabii. Şimdi bugün konuştum. Bir görüntü var biliyorsunuz. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yemin töreninde İsmail Haniye ile sohbeti. Saat 4 ile 4.30 arasında olmuş o. Ama İsmail Haniye ile Hakan Fidan gece 11'de de yine bir resmi görüşme sırasında karşılaşmışlar. Yani gece 11-12'ye kadar görüşmeler yapmış İsmail Haniye. İsmail Haniye oraya gidip konutuna yerleştikten sonra bu bomba patlamış. İçeriden istihbarat olmadan, sızdırma olmadan bunlar olmaz. Bence İran'ın bu içeriden istihbarat zaafları, güvenlik zaafları konusunda kendisini gözden geçirmesi lazım. Konuğunu koruyamayan, Cumhurbaşkanını koruyamayan İran, yarın dini liderini de koruyamayabilir. Böylesine kritik ve tehlikeli bir noktada.